Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya'da engelli kartlarla ilgili bilgileri paylaşacağız şimdi sizlere. Başvuru şartları neler, yararlanma alanları neler söyleyelim. Şimdi Almanya'da engelli kart alabilmek için tabii ki bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Şimdi başlık başlık detaylarıyla bu haberi vereceğiz sizlere. Yaklaşık 7,9 milyon ağır engelli insan yaşıyor Almanya'da. Ağır engelli kişilerin sayısı da sürekli artıyor. Engellilik esas olarak yaşlı insanlarda görülüyor. Verilere göre ağır engelli insanların neredeyse yarısı 55 ile 75 yaşları arasında. Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre emeklilik büroları sözde engellilik derecesi en az 50 olarak verilmişse kişiler ağır engelli olarak kabul ediliyor. 30 derecelik bir engeli olan kişiler ağır engelli olarak kabul edilmiyor. Ağır engellilik başvurusu emeklilik dairesine veya sosyal işler dairesine yapılıyor. Etkilenenlerin nihai olarak aldığı kart hastalığın veya sakatlığın ciddiyetine bağlı. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na göre neredeyse her 4 kişiden biri ciddi bir engele sahip veya kronik olarak hasta. Sağlık sigortası şirketi Provita'nın açıkladığına göre etkilenen kişi en az 4'te 1 kez tıbbi tedaviye ihtiyaç duyuyorsa veya özellikle şiddetli bir seyir nedeniyle kalıcı olarak tedaviyi görüyorsa bir hastalık kronik olarak kabul ediliyor. Kronik hastalıklara örneklerse diyabet, multipil skleroz, ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıkları, güçlü inflamatuar aktiviteye sahip hepatit, HIV enfeksiyonu. Migren ve epilepsi de kronik hastalıklarda. Ağır engelliliğin farklı biçimleri var. Deslatis'e göre fiziksel kısıtlamalar yaklaşık %60'a tekabül ediyor ve ağır engelli kişilerin toplam %14'ü zihinsel veya duygusal engellere sahip. Nadiren doğumda mevcut olan veya genetik olarak ortaya çıkan hastalıklar var. Şimdi bu hastalıklardan muzdarip Almanların 3'te 1'i ağır engelli olarak sınırlandırılıyor. Bunlar hangileri? Kanser, felç, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, romatizma, astım, depresyonlar, kulak çınlaması, şiddetli akne. Demans vakalarının neredeyse %90'ındaysa hastalık tedavi edilmediğinden ciddi sakatlığa da yol açabiliyor. GDB bu nedenle yalnızca fiziksel engelli kişilere değil aynı zamanda zihinsel veya kronik hastalıkları olan kişilere de veriliyor. Hasan Yönetim Portalı'na göre GDB'si en az 50 olan kişiler verilecek ağır engelli kartı için başvuru yapabiliyor. Engelli bir kişinin kartı engelli insanlar için hayatı önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Belgede kartın geçerliliği kaydedilerek sağlık bozukluklarının kanıtlanması için kullanılabilecek. Ancak kart için kimler başvurabilir ve hangi özel avantajları sağlar? Hemen onları da söyleyelim. Öncelikle engel derecesi belirlenmeli. Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre tutum ve çevre engelleriyle etkileşim içinde yüksek olasılıkla topluma katılmalarını birden fazla süre engelleyebilecek fiziksel, zihinsel veya duygusal bozuklukları olan tüm insanlar engelli olarak kabul ediliyor. Ağır engelli bir kişinin geçiş kartı yalnızca belirli bir engellilik derecesi için verilebilir. Bunu belirlemek içinse engelliler portalı üzerinden genellikle ağır engelli bir kişinin geçiş izni hakkınız konusunda size ilk tavsiyede bulunabilecek olan aile doktorunuzu ziyaret etmenizi öneriyor. Engellilik hakkında bilgi veren tüm belgeler daha sonra emeklilik dairesine sunulmalı. Bu örneğin tedavi eden doktorlardan elde edilen bulguları, hastane ziyaretlerinin kanıtlarını veya laboratuvar raporlarını içeriyor. Emeklilik ofisi bu belgeleri ciddi bir engelinizin olup olmadığını kontrol etmek için kullanıyor. Ağır engelli geçiş izni için kimler başvurabilir ve kimler başvuramaz? Hemen bunu da söyleyelim. Fiziksel veya zihinsel bozukluğun derecesi 20'den 100'e kadar bir ölçekte onluk artışlarla ölçülüyor. Sadece mevcut teşhisler değil,
başvuranların engellilikleri nedeniyle maruz kaldıkları kısıtlamalar da dikkate alınır. Tedarik tıbbı yönetmeliğinden de görüleceği üzere 20 ve üzeri dereceyle maluliyet mevcut. Derecesi 50'den fazla olan kişiler ağır engelli olarak kabul ediliyor ve bu nedenle ağır engelli geçişi için başvuruda bulunabiliyorlar. Ağır engelli kartı farklı anlamlara sahip özellikleri var. Onaylanırsa başvuru sahipleri için bir çek kartı şeklinde kimlik alabiliyorlar. O şekilde oluyor. Kural olaraksa belge engellilik türüne bakılmaksızın en fazla 5 yılla sınırlı, kartın geçerlilik süresinin ne zaman sona erdiği kartta engellilik derecesinin yanında da belirtiliyor. Ayrıca Emeklilik Dairesi tarafından kimlik kartında da gösterilen ve işverenlerin iş bulma bürolarının veya vergi dairelerinin sağlık bozukluğunu sınıflandırmasında yardımcı olan belirli işaretlerle belirleniyor. Örneğin G harfi önemli yürüme engeli, yani yürümesi sadece kısa mesafelerde mümkün olan kişilere ait. B harfi yanınıza refakatçi alma yetkisini içeriyor. Otobüs ve tren kullanırken yardıma ihtiyaç duyuyor bu kişiler. A ve G harfi olanlar yüksek yürüme bozukluğu, tekerlekli sandalye olmadan yürüyemeyen kişiler oluyor. R ve F harfini içeren kartlarda telsiz ücretinden muafiyet, yani ağır görme veya işitme engelli kişilerin işareti. G ve I harfi sağır, her iki kulakta da sağırlık veya ciddi işitme kaybı olan kişilerin harfleri. B ve I harfi kör, görme yok ve görme ciddi şekilde bozuk olanların. H harfi yardıma muhtaç kişileri, yani günlük rutin işlerini ancak yardımla yapabilen kişiler için. T, B ve L harfi olanlarsa sağır ve kör vatandaşların kartındaki işaretler. Ağır engelli kartı kanıtla ağır engelliler meslek hayatlarında özel haklar talep edebiliyorlar bu kartla. Sosyal derneklerin açıkladığı üzere işten çıkarmaya karşı koruma için özel düzenlemeler içeriyor. Fesih ancak işveren ilgili kişinin başka bir yerde istihdam edilip edilemeyeceğini daha önce kapsamlı bir şekilde kontrol etmişse ve FES'in entegrasyon ofisi tarafından onaylanmasından sonra gerçekleşebilir. Engelli geçiş kartı olan ve haftada 5 gün çalışan kişiler ayrıca her yıl ek bir hafta tatil alıyor. Ağır engelli kartı yararlanma alanları hangileri peki? Erken emeklilik, işten çıkarmaya karşı özel koruma, vergi beyannamesinde götürü miktarı, toplu taşımadan ücretsiz yararlanma, bedensel ve zihinsel engellilerin günlük yaşamda hareket halinde kalabilmeleri için bazı grupların engellerine göre otobüs ve trenleri ücretsiz kullanmalarına izin veriliyor. Ön koşulsa ağır engelli geçişinde H harfini, yani yardıma muhtaç ve körlük kapsayan B ve İ harfinin olması gerekiyor kartta. Araç sahipleri de belgeden yararlanabiliyor. A ve G harfi, yani olağanüstü engelli işareti varsa araç vergisi daha ucuza geliyor veya uygulanmıyor. Engelli park yerlerini de bu karta sahip kişilerin yakınları kullanabiliyor. Bununla birlikte ağır engelli kartındaki büyük bir engel yalnızca Almanya'da geçerli olması. Her ülke kimin ağır engelli olarak tanınacağını ve bu statüyle hangi hakların ilişkilendirileceğini kendisi belirliyor. Sonuç olarak engelli kişilerin yurt dışına seyahat etmesi zor olabiliyor. Avrupa Komisyonu'na göre 2023 yılı sonuna kadar tüm Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olacak bir Avrupa engelli kartı üzerinde çalışılıyor. Merak ettikleriniz varsa videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.